Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro tekrardan yepyeni ve mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Yani bunun gibi yok abim. 3801 krallığındayız arkadaşlar. 3801 ve inanılmaz bir hesap başkurdun hesabında gerçekten böyle bazen insan kafayı yiyecek kadar bir para harcanmıştır. Tabii ki şu an böyle bir şey sadece size söyleyebilirim. Tabii ki hesapta şu an 1.230.000 cevher olabilir ama ta bir hafta olmadan adam gücün zirvesi oynamış ve şu an hesabın incelemesini yapacağız. O yüzden 3801'e ve Başkurt'a selamlar ve teşekkür ederim. Bu hesabı yani biraz şeyle bize teslim etti video çekmesi için. Şu anda herkese teşekkür ederim ve selamlar olsun 3801'e. Geçelim bakalım bu hesapta neler var. Ama bu hesabı bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp ve abone olursunuz çok sevinirim. Çünkü mükemmel bir video çıkacağını ben eminim. Milyonlarca TL bu hesaplardan harcanıyor. Yani bunu artık siz daha iyi anlayabilirsiniz. Başlıyoruz. 223 günde ve SVIP. Abim 223 günde SVIP, yani bunun hesabın sahibinin söylemesine değil. Yani siz bilirsiniz. Ne kadar bir yatırım yapılmış, neler yapılmış. Bütün dükkanın VIP shop'unu, her şeyi tamamlanmış. Her şeyin üst üstü seviyede. Yani Hannibal Barca'dan harici her şey alınmıştır arkadaşlar. Hannibal Barca'da gerçekten bir işe yaramıyor bir komutan. Burada şehrin temasına bakarsak arkadaşlar gücün zirvesi vardır bu hesapta. Yani gücün zirvesi burada, zaman kumurları ve buradan da alacakaranlık çöker de tabii ki vardır. Ama bu tema gerçekten bir efsanenin ötesidir arkadaşlar. Gerçekten güzelliğe bakar mısınız? Geçelim. Onlardan harici bu hesap arkadaş 220 günden, yani 209 milyon güç ne ya? Ve SVIP geçtim, 209 milyon güç ne? 1 milyar 800 milyon leş puanı. Leş puanı da oldukça fazladır gerçekten. Bir Türk oyuncu ve bu kuru farkından böyle bir hesap yaratması gerçekten her baba yiğitin işi değildir. O yüzden ben kendi adıma yani harbiden gurur duydum bu hesaba. 210 milyon. Geçelim bakalım başka neler var. Abi buraya geliyoruz. Abi 9 milyon ölü. 9 milyon bir ölü, yani bu adam zaten oyunun başlangıçtan beri T5'tir. Ölüsü 9 milyon. Yani 8 milyon 770 bin. Yani 87 milyon, yani 90 milyon güç kaybı demektir. 7 milyar kaynak desteği var. Kaynak desteği de abi bir KK1 ve KK2 için bu kadar kaynak desteği de çok harikadır. Ama 9 milyon ölü, yani 90 milyon güç kaybı demektir. Buradan da 210 milyon, yani 300 milyonluk bir hesaptan bahsediyoruz arkadaşlar. Gerçekten mükemmelin ötesi. Yani şu ana kadar benim bu hesaba diyecek hiçbir şeyim yok. Dükkanı boşaltan bir insandan bahsediyoruz. Şu an burada Umut şehri zaten full. Bilgi çeşmesi full olduğu halde bile hala çekiliyor bu hesapta. Bereketli hasat kaynaktır. Kaynağı vardır, o yüzden bu pakete gerek yok. Yeniden dök ve işle. Kraliyet teçhizatları, tepeden tırnak silahı, savaş makinesi, cephanelik siması ve yeni dünya, yani diğer dükkanın her şeyi boşaltmıştır arkadaşlar. Günlük özel teklif alınıyor Mehmet'e. Buradaki paketlerden burada 7 günlük malzeme tedariği, 7 günlük hızlandırma tedariği ve 30 günlük mücevher tedariği alınıyordu. Bu hesap KVK2'den sonra tabii ki tekrardan KVK2 oynamasını pek sanmam ben de. Ama burada mükemmelin ötesi her şey zaten satın alınmış. Burada satın alamayacak bir şey kalmamış yani paketlerden. Hesabın içinde ne alemde. Buradaki dikkatimi çeken abi 1 milyon 230 bin 447. Benim tüm hayatımı toplayayım, ben bu kadar cevheri bir köşeye, yani bir yerden göremiyorum arkadaşlar. Yani açık ve net söyleyelim. Ben göremedim. Belki siz gördünüz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Hesabın içinde neler vardır? Şimdi arkadaşım hesabı içinde zaten şey vardı. Ben bu cevherleri bir açayım bari. Ben buradaki bunlarla şeyim var abi. Nasıl derler? Ya biraz şeyim. Ne derler? Tedirgin oluyorum. Burada cevherleri görünce sanki küfür gibi geliyor bana. Kaynaklara falan bakarsak 7,5 milyar gıda, 9 milyar odun, 7,2 taş, 3,7 bir altın vardır. Arkadaşım 963 gün genel hızlandırma, 291 gün iyileştirme hızlandırması.
Bu KK yeterlidir. Zaten 1.244.000'de cevheri var. Bunlarla beraber mükemmelen ötesi çıkıyor. Eğitim hızlandırması 112 gün ve burada araştırma 670 gün, inşa hızlandırması da 670 gün. Adam bilmiyorum yani. Abi para var, huzur var. Tamam, bu kadar basit. Adam 672 gün inşa araştırması var. Yani o paketleri hala çekiyor. 3-5 genel hızlandırma geliyor diye o paketleri bile çekiyor. Bak düşünün, yani bu kadar söyleyeyim size. Hızlandırmalardan böyle bahsedersek arkadaşlar, böyle de 3561 tane 1 saatlik iyileştirme hızlandırması ben hayatım boyunca görmedim abi. Bu kadar görmedim. Ben belki 5 dakikalık hızlandırmayı bu kadar gördüm. Adamın 5 dakikalığı 32.000. Her dakikada düşünün yani ne kadar paket çekileceği. Burada 8500'de 1 saatlik hızlandırması var. Bu adam yani gücün zirvesi oynanmış bir hesaptan bahsediyoruz. Daha bir hafta olmadı abicim. Ne yapıyorsunuz ya? Güçlendirmelere bakarsak 164 tane %50 kapasitesi. Sadece bunları hesaplasak arkadaşlar yani 400 bin cevherden fazla sadece burada cevher duruyor. 142 tane %10'luk saldırı vardır ve 88 tane de %10 savunma vardır. Abi bu adam paraya demez. Ekipman bahsedersek 1, 2, 3, 4. 24 tane, neredeyse 23 tane bir efsanevi ekipman var. Burada 1, 2, 3, 4 tanesi de kritikli ve burada en büyük şanda kritikli olmuştur arkadaşlar. Yani bu tarz hesaplar artık bir ekipman iki ekipmanın gözyaşına bakmaz. Yani şimdi burada siz bu hesaptan yanlış diyemezsiniz. Çünkü bu adamlar Kraken, Balina ve bunların yani yapacağı her ekipman tekrardan yapabiliyor, bozabiliyor. Hiçbir önemi yok yani bunların. O yüzden arkadaşlar rahat olun ve bunlar hiçbir şey değişmez. Buradaki mor ekipmanlar da duruyor. Yani bunları 220 günde gerçekten çok kolay kimse yapamaz. Teçhizatları. Ben teçhizatları dün akşam baktım. Gerçekten tekrardan bakıyoruz şimdi beraber. Yani bu teçhizatlar KK2'ye gerçekten bence imkansız. Yani bu adam yine de başardı ve inanılmaz bir şeydi. Ben kendi gözlerimden görmeseydim inanamazdım böyle bir teçhizata. Ben 1700 günden daha yavaş yavaş aynı şeye denk geliyorum. 200 tane genel hedef ışınlama var, 135 tane de burada, 92 tane de burada. Rastgele ışınlamalardan bu hesap KK2'de neler yapar hele bir bilseniz arkadaşlar. Zaten kimse bir şey yapamaz ve bu kadar acemi oyuncular var ki 210 milyon insanı bir vuruyor abi. Bir bak nasıl KP kasıyor ve o da önemlidir tabii ki. Buradaki altın kafalara bahsedersek 70 tane de altın kafa var. Az altın kafa var. Ama daha asıl konuya giremedik arkadaşlar. Asıl konu komutanlar. 220 günde biz toplu yani 220 gün kaç ay oluyor? 6 çarpı 3 180. Hadi diyelim 6 8 ayda. 8 ayda biz en max baba 3 tane komutan fullleyebiliyoruz. Hadi diyelim 4 oldu. Bak biz yani az para harcayan bir o insan 4 tane, max 4 tane. Yani 200 günde aynen öyle. Yani o kadar max 4 tane fullleyebiliyor ki eğer ki ilk günden yani VIP 14 olursa ve tüm gelen paketleri alsa, komutan paketleri 1 komutan, 2 komutan, 3 komutan, minimato full ama yine de 4 komutan full, 5 komutan full, 6 komutan full, 7 komutan full, 8 komutan full, 9 komutan full, 10 komutan full, 11. fulllemeye yakın gidiyor, zaten bir şey kalmadı ki. Buradan Totmeos vardı 5-5-1-1, 5-5-1-5 pardon, ve buradan da Mehmet vardır 5-5-3-5. Yani bu adamın artık daha diyebileceği bir şey yok. Yani o kadar şeyi eksik ki, yıldız falan eksik oluyor bazen, yani bir XP kitabı eksik oluyor. Gerçekten bu adamlar yani bu tarz komutanları fulllemiyorlar. Şimdi geçelim bakalım komutanlar ne alemde ve teçhizat ve ekipman. Birinci komutanı okçudur tabii ki. Buradan okçudan Büyük Sayros var. Büyük Sayros YSG bir felaket oluyor aslında beraber. O kadar hızlı öfke dolduruyor ki size anlatamam. Gerçekten bir felakete dönecek burada. Yani böyle bir şekilde söyleyeyim. Büyük Sayros YSG oldukça fazla KP kasıyor burada. Sadece burada bir şeyimiz yanlıştır. Bunu da tabii ki bir tane öfke Selahattin'in bununla değiştirebiliyoruz. Yani karşı saldırı hasarı ile hiçbir problem olmaz. Ama bunu biz yapamıyoruz abi. Bu ekipmanları biz yapamıyoruz. Bu birinci seti. Hatta teçhizata bakalım. Abi böyle bir teçhizat olamaz ya. %2 tüm hasar, 5 intikal hızı, 9.6 sağlık, 4.5 savunma, 9.7 okçu saldırısı ve bunlardan harici
Gözü dönmüş. 30 bak buradan da 35 öfke kazanıyor. Buradan da 50 öfke kazanıyor. 7 barbarlara ekstradan hasar veriyor. Bundan bir sorun yok. Daha bakalım temizleyicisi hangisi? Budur arkadaşlar. Bunu da değiştirilecek zaten yakında. Hiç problem değildir. Bir tek bu kalıyor. Buradan da gözü pek 2,5 verdiği tüm karşı hasar çeşitlerinin %1 artırıyor arkadaşlar. Böyle bir okçu gerçekten hem garnizonda hem de şeyden çok fena bir şey cevap veriyor. Hatta garnizonda böyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Burada 5-5-4-3 ve bu komutan da fulleniyor validen. Yani Tomris YSG ikinci kere kadar garnizonlardan her şeye karşı mükemmelin ötesi çalışıyor arkadaşlar. Bunu da size söyleyebilirim. İkinci kıtamız Selahaddin. Selahaddin'i 5-5-5-1 de açık alanda kullanabiliyordu ama bu adam zaten abi hem rally hem garnizon tutuyor, o yüzden fulllemiştir ve böyle bir ekipman Suare'ye gerçekten mükemmelin ötesi yapılmıştır arkadaşlar. Bunu da size söyleyebilirim. Şimdi bu ekipmandan harici ekipmanları bir de ikinci seti de full efsanevi. Buradaki %2 tüm hasar, %3 intikal hızı, 8.2 süvari sağlığı, 11 savunma ve 8 süvari saldırısı oldukça sağlamdır. Arkadaşlar şimdi birçok kişi belki diyebilir ki ya buradan bu hesaplardan niye böyle bir ekipman yok? Ya böyle teçhizatlar falan eksik olabiliyor. Arkadaşım dostum siz 200 günlük hesapları bir görün. Benim hesabım var şu an F16 KVK2'de oynayan bir hesaptan. Yani para yatırırken bile bunların yakınından bile geçemiyoruz. Yani o kadarı size söyleyeyim. Ve buradan da tabii ki böyle bir ekipmana yani burada böyle bir teçhizat da Suare'de duruyor. Suare'den ziyade buradaki bir piyade İskender de fulldur arkadaşlar ve böyle bir ekipman İskender'de vardır arkadaşlar. 4 tane parça %10 intikal hızı ve %3 kıta savunması da buradan alınmıştır. Oldukça hızlıdır ve teçhizatı da böyle bir şekilde arkadaşlar. 1.5 num hasar, 6.5 hızlı intikal hızı, 5.6 sağlık, 7.5 savunma ve 5.1 saldırı. Ve bu teçhizat da buradan can yakıyor. Dördüncü kıtamızdan bahsedersek yine de efsanevi ekipman var. 3 tane efsanevi ekipman burada duruyor arkadaşlar. Bu da mükemmelin ötesi. Şimdi burada benim dikkatimi çeken böyleydi. 1, 2, 3. Burada 3 tane vardır. Tabii ki setten 3 tane var. Eğer ki buradaki pantolonu direkt minimatoya koysak, buradaki seti yani buradan çıkartsak ve direkt Selahaddin'e koysak hem rallide hem garnizonda %3 de karşı saldırı hasarı kazanıyor. Yani daha mükemmel oluyor bu hesaptan yani bu ekipmanla. Bu da oldukça sağlamdı. Bu dördüncü kıtası ve beşinci kıtası da Martel ortada duruyor. Zaten Martel Furden, Martel Richard bile yapabiliyor. Ya Martel Mehmet yapabiliyor arkadaşlar. Bu hesapta ve o da sağlamın ötesi çıkabiliyor. Bu hesap şu an 5 kıtayı rahatlıkla çıkartıyor. Hesabın sahibi neleri çıkartmış ya neleri çıkartmamış onu da beraber göreceğiz arkadaşlar. Yani konuştuğu hesaplar ya yaptığı şeyler. Burada tabii ki Büyük Cyrus Tomris yapılmıştır. Büyük Cyrus Tomris'ten Büyük Cyrus Totmeus yapabiliyor. Alex YSG yapabiliyor. Minimato Chow Chow'dan harici bence Minimato Mehmet daha güzel oluyor. Çünkü alan hasarı bu komutanlardan ya bu hesaplardan çok daha önemlidir. Selahaddin Ateplate, Martel Richard yapabiliyor. Yani Martel Richard çok tanktır ve birçok kişi belki bunları vurabiliyor. Ve sağlam bir kıtalar buradan duruyor. Yani bunlar harici arkadaşlar bu hesapta komutan bitmez ki. Yani buradaki komutanlara bakıyorsunuz arkadaşlar. 5-5-3-3 bir Mehmet vardır burada. Hatta burada belki sıfırlama yapabiliyor arkadaşlar. Ve eğer ki bu Mehmet'in yani becerileri son beceriye giderse çok daha güzel olacak. Aslında bu komutanlar zaten hepsini fulleniyor. Bunda gerek yok. Ama yine de savaşa yetişebiliyorsa buradan da birim kapasite bonusu oluyor %10. Bu da buradan daha bir tık daha fazla asker çıkartabiliyor. Hesabın durumu budur. Ben yani bu hesabı diyecek hiçbir şeyim yok abi. Adamın o kadar harcadığı o kadar para var ki size anlatamam ve bunu herkes de biliyor. Benim tahmini bile söylemek istemiyorum videodan. Siz yorumlarda bu tahmini söylersiniz. Bakalım 3801'in yani 3801'in krallığı tabii ki burada abimiz yani burada kendisi R4 olarak vuruyor ama istediği zaman da her şeyi yapabiliyor. Yani böyle bir hesapları her yerden baş tacı yapıyorlar. İstediği zaman da yani kral da bile olabiliyor yani bu tarz hesaplar. O yüzden böyle bir şeye hiç bence meraklı değildir ve egoist bir insan olmadığı için böyle bir şey de yapmamış. Yoksa istediği kadar krallık bile alabiliyor ve hiç kimse de bu adama hiçbir şey diyemez. Arkadaşlar gerçekten bu hesap mükemmelin ötesiydi. Yani açık ve net söyleyeyim beni gururlandı bir Türk oyuncu
KK2'de bu kadar yabancının arasında ilk sıralamalardan yer aldığı halde benim hiçbir şeyim yok. Bireysel güce bakarsak Başkurt ikinci sıralamada gerçekten duruyor. Yani 210 milyon ve bu adam eminim ki çok daha fazlasıyla basabiliyor şu an. Çünkü çok fazla hızlandırma ve cevheri vardır ve birinci kişiyi de bile geçebiliyor. Gerek var mı? Hiç gerek yok. Bu bile fazladır yani. Arkadaşlar umarım bu videoyu gerçekten beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz bir beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar ücretsizdir. Ve yorumlarda kesinlikle bu hesaptan tahminen ne kadar harcanmıştır yazabiliyorsunuz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Tekrardan Başkurt'a ve bütün 3801'e de bu eğlenceli videoyu yaptığım için, ya bana yardımcı olduklarını için gerçekten teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.